Sinemalarda yine seyirciyi ikiye bölecek bir film gösterimde. Joker ikili delilik. Vallahi ben eski adam olduğum için, müzikallerin altın çağına da hayran olduğum için bu dram, romantik, müzikal türündeki filmi sevdim. Ama seyircilerin büyük bir kısmı bir süper kahraman kötü karakterinden çok daha fazla şeyler beklediklerinden dolayı bu filmi sevmeyebilirler. Yeni filme girmeden Joker'in geçmişine çok kısa bir göz atalım. Süper kötü adam Joker 1940'da çizgi roman Batman'in ilk sayısından bu yana hayatımızda. Arthur Fleck yalnız, dışlanmış bir adam. Tam anlamıyla iki ruhu, iki maskesi, iki yüzü var. Gündüz palyaço, gece gerçek kötü olarak birinden diğerine geçiş yaparken kaotik olan her şeyi temsil ediyor. Anarşiyi temsil ediyor. Kabaca böyle bir karakter olan Joker, kesin bir köken hikayesine bağlı değil aslında. Zaman içinde geliştirilmiş, karmaşıklaştırılmış, hakkında incelemeler yapılmış. Tüm zamanların en başarılı kötü adamlarından biri. Beyaz Perde serüvenine baktığımızda ise Joker'i uzun metrajlı bir filmde canlı aksiyon olarak ilk canlandıran 1966'da Cesar Romero. Sonra 1989'a sıçrıyoruz. Jack Nicholson'ın unutulmaz Joker yorumu var. Sonra 28 yaşında dünyaya veda eden Heath Ledger'ın 2008'deki müthiş yorumuyla hepimizin hafızalarına kazınan Joker geliyor. Ki anımsatayım, bu rolü ona öldükten sonra yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülü getirdi. Ve sonra da yine iki filmde 2016 ve 2021'de Jared Leto oynadı Joker'i. 2019'da ise fantastik bir süper kahraman çizgi romanındaki kötü adam karakterini tamamıyla gerçekçi bir hikayeyle buluşturan Todd Phillips'in Joker adlı filmi geldi. Ve bu filmde Joaquin Phoenix aynı beden ve ruhta hem zavallı hem de cani barındıran karakteri sinemanın en çarpıcı performanslarından biri olarak tarihe kazıdı. 11 dalda Oscar adayı olan film, Phoenix'a en iyi erkek oyuncu ödülünü getirmesinin yanı sıra bir de müzik Oscar'ı kazandırdı. O filmde annesi dahil 6 kişiyi öldüren Arthur Fleck, canlı şovda stand-up ünlüsünü de katlederek tüm ülkede ciddi bir hayran kitlesi edinmişti. Bu yeni filmde yönetmen Todd Phillips ciddi bir risk almış. Fakat ortaya çıkan sonuçtan kendi adıma zevk aldım. Film, Warner Bros. Animasyonlarının meşhur jingle'ı eşliğinde kısa bir çizgi filmle başlıyor. Bu arada belirtelim, bu çizgi filmin yönetmenliğini de tam 4 kez Oscar adayı olan ve 20 yıl önceki Belleville'de Randevu adlı şahane animasyonuyla tanıdığımız Sylvain Chomet üstlenmiş. Bu giriş Joker'le ilgili ne tür bir film seyredeceğinizin özeti gibi. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Cinayetlerinden yargılanacağı günü hapishanenin sıkıcı duvarları arasında bekleyen Arthur Fleck, tesadüfen kadınlar koğuşundaki koro çalışmasında sesini duyduğu Lee Quinzel ile tamamıyla saf ama bir o kadar da çılgın bir aşk yaşamaya başlayacaktır. Lee, namı diğer Harley Quinn, çok ama çok yaman, zeki, tavizsiz bir kadındır ve Joker'e de hayrandır. Filmin gösterişli müzikal bölümlerinde de Lee ile Joker yani Arthur'un diğer kişiliği vardır. Film gerçek dünya ile hayaller arasında gidip gelirken Joker karakterinin şefkat arayışını daha da uçlara taşıyıp dramatik boyutu derinleştiriyor. Look around, look at all these people. I will no longer allow any of you to keep me down. Bu filmde asla büyük bir aksiyon beklemeyin. Yani DC Comics'in karakterlerinden yola çıkılarak çekilmiş bir romantik müzikal dram. Bunu bilerek gitmenizde sonsuz fayda var. Özellikle filmde That's Entertainment şarkısının temsil ettiği 1950'lerdeki müzikallerin altın çağını bilenler için bir ziyafet saklı. Avukatından gardiyanlara, çevresindeki herkesin onun şöhretinden yararlanmak istediği berbat bir dünyada Lee aracılığıyla müzikallerin dünyasına giren Arthur'un okuduğu her şarkı onun kalbini yansıtıyor.
Joaquin Phoenix'in birlikte oynadığı üst düzey yorumcu Lady Gaga'ya karşı kaygısızca, cesurca şarkı söylemesi ve her sözcüğün hakkını vermesi alkışı hak ediyor. 19. yüzyılda bulunmuş bir psikiyatrik tıbbi tanımdan gelen ikili delilik adı, Harley Quinn ile Joker'in aynı isyankarlık, karmaşa ve gözü karalıkta buluşması ile ilgili. Ancak tam da bu noktada filmin asıl son bölümlerinde şaşırtıcı gelişmelerin olduğunu vurgulayayım. Evet, bu filmle ilgili benden bu kadar. Gidip gitmemekte karar size kalmış.